Merhaba. Hoş geldiniz kızlar, arkadaşlar. Yayınımızı YouTube'da aslında açacaktık. Ben bu işlerin çok böyle profesyonel değilim. Özellikle canlı yayınlar konusunda ve özellikle de YouTube konusunda. O yüzden burada açtım. Herkese iyi akşamlar. Konumuz nedir? 6 Temmuz'da Sirius-Yen bir yeni ay yaşayacağız. 14 derece Yengeç burcunda. Evet, şimdi sorulara cevap vermeyeceğim ama tabii siz yine yazmaya devam edin. Yazabilirsiniz bu arada. Kapatmayacağım yorumları. Şimdi bu yeni ayın önemi. Çok önemli bir yeni ay yaşayacağız. 14 derece Yengeç burcunda. Tema nedir? Konu nedir? Tabii ki maddi manevi duygusal ihtiyaçlarımızın çok yoğun bir şekilde önde olduğu bir yeni ay. Ve ayın sonuna kadar da etkilerini güçlü bir şekilde yaşayacağız. Mucizelere, farklı konularda beklemediğimiz gelişmelere özellikle açık, güzel, çok güzel etkileri de olacak bir yeni ay olacak arkadaşlar. Çok güzel etkileri olacağı gibi tabii ki bazı alanlarda zorlayıcı etkileri de olacak. Gökyüzü dinamikleri bize şunları gösteriyor. 14 derece tabii çok önemli bir derece. Sirius'un, yani aslında gökyüzünün en parlak yıldızının bu yeni ayda kavuştuğu bir derece bu. Dolayısıyla da bu bir şans yıldızıdır. Gerçekten çok büyük şanslar, fırsatlar insanın ayağına getirir. Ve bunun etkilerini dediğim gibi önümüzdeki süreçte göreceğiz, yaşayacağız. 6'sında gerçekleşiyor yeni ay. Şunu hatırlatayım, tam yeni ayın olduğu gün ay ve güneş kavuşuyorlar ve gökyüzünde ışıklar diyoruz biz, gece ay, gündüzün ışığı güneş, ışıklar olmayacak. O yüzden tabii ki etkilerini daha sonra daha çok göreceğiz. Fakat yeni ayın etkileri aslında şu anda devreye girdi. Yani arka planda bunları çalıştırıyor, bir şeyler hayata ipuçları böyle bir fragman olarak yaşamınıza gelmiş olabilir. Gelecekte daha da fazla. Sevgili dostlar, şimdi tabii ki her burcu farklı etkileyecek ama önce mesela ülkemiz için önemli bir yeni ay. Yükselen derecemiz bizim Yengeç burcunda. Dolayısıyla ülkeyi de zaten ülke ve vatan konularını dile getirecek bir yeni ay. Yengeç ülkeyle yaşadığımız yer, topraklarımız, ait hissettiğimiz, ait olduğumuz, böyle tek kalp, tek yürek bir araya geldiğimiz, aynı duyguları paylaştığımız bir alan. Ve burada tabii bazı dinamikler öne çıkacak. Neden? Neden arkadaşlar? Çünkü bunun sonunda, bu ayın sonunda çok önemli bir bunun dolunayı olacak. 21 Temmuz'da. Dolayısıyla da hem bu 14 derece Sirius, aynı zamanda 29 derece Oğlak burcundaki dolunay çok keskin kararlar aldıracak arkadaşlar. Nasıl keskin kararlar? Mesela bu aslında, mesela hep diyoruz ki biz bir dönemi bitiriyor. Bir evre bitiyor. Bir evre tamamlanıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Evet, yeni bir dönem başlayacak. Yeni bir dönem nasıl başlayacak ama? Şu anda Plüto Kova burcunda retro. Satürn retro. Uranüs, Neptün retro. Neptün son derecede retro. Zaten bunlar hepsi bir alamet. Hepsi bir işaret. Astrolojide ağır gezegenlerin özellikle böyle son derecelerde bilhassa da tabii ki retro yapması demek bir dönemi kapatırken, aslında mesela Plüto Kova'ya geçti ama yavaş yavaş tekrar Oğlak'a geçecek. Aslında tam olarak Plüto Kova etkilerini biz yaşamıyoruz. Yaşamadık. Şimdi o da retro ve o da tekrar böyle gerilediğine göre ve Oğlak burcunda ve öncü burçlarda, yani gökyüzü öncü burçlarda, bu yeni ay da öncü burçlarda şimdi çok hızlı, böyle hızlı ilerleyen, çabuk ilerleyecek gelişmeler yaşayacağız hayatımızda. Yani öncü burçlar hep bunu temsil eder. Ve tabii ki emlak konuları, aile, çatı, yuva, yaşanan yer bizim için hep öne çıkacak. Bu yeni ayla beraber çok taşınan olacak.
yer değişiklikleri olacak. Emlakla ilgili konular, satın almalar, kiralamalar, taşınmalar hep bu döneme denk gelecek. Özellikle aramızda varsa böyle ev arayan, eviyle ilgili değişim, yenilik yapmaya çalışan, mesela ebeveynler, burada anneler babalar da bu arada otorite figürlerini de ilgilendiren bir yeni ay. Onlarla ilgili sorumluluklarımızın da değişeceği bir süreç olacak bu ay içerisinde. Temmuz ayı gerçekten önemli. Çünkü bu yeni ayın ardından hemen Uranüs biliyorsunuz Plüto ile kavuşacak. Özellikle onu ve onundan sonraki günler çok daha böyle isyankar, ani, fixlendiğimiz, mesela sabitlendiğimiz bir konu varsa orada çok radikal kararlar aldıracak bize. Değişime, o döngülere çok açık bir zaman açıkçası. Şimdi aslında yeni ayın mesela çok güzel etkileri de var. Onu da söyleyeceğim şimdi. Şöyle güzel etkileri var. Hemen söylüyorum. Mesela yeni ay esnasında Yengeç burcunda Venüs'te de hem Sirius yıldızıyla hem Venüs'te kavuşan bir yeni ay. Ne demek bu? Ev aldırır gerçekten. Mesela mucize olabilir bazıları için. İşte örnek gösteriyorum, uzun zamandır emlak konunuz vardır. Böyle çat diye çözülür. Eğer ki Satürn'den destek alıyorsa, özellikle doğum haritası, çünkü Satürn de burada destek oluyor bu yeni ay ve aynı zamanda Venüs'e, ne olur? Bir yuva kurar kişi. Evlilik gibi temalar gündeme gelir. Beklenmedik bir şekilde bir miras olayı gelir mesela. Ya da beklemediği yerden para gelir. Ve bu bütçesini tamamlamak, hareket etmek, ileriye doğru gitmesi için böyle bir önünü açacak bir süreç olur. Dolayısıyla işte evlilik dedik, yine buna benzer temalar devam edecek. Bu arada tam bir boğa yükseliyor 19 derecede, Mars 19 derecede. Bu ne demek? Demek ki Marsiyen etkiler de var. Bizi harekete geçirecek. Direkt action alacağımız bir süreç. Bu görünüme baktığımızda aslında hani benim mesela şuradan bir tane daha bir harita açarak konuşacağım size dostlar. Şimdi harekete geçeceğiz dedik ama temkinli harekete geçeceğiz. Çünkü ateş elementi ve hava elementi eksik gökyüzünde. Su ve toprak çok yoğun. Yani duygularla hareket edeceğiz. Duygusalız ve biraz da sabitiz. Hareket etmek gereken yerlerde çok hareket edemeyebiliriz. Bunlar bazen zorunlu olur. Bazen de böyle bir şeye tutkuyla bağlısındır, ilerleyemezsin. Başkalarının fikrini alman gerekir. Emin olmadan daha güvenli adımlar atmak isteriz. Çünkü Mars'ın bu pozisyonu burada bunu gösteriyor. Aslında Mars'ın da desteği var yeni aya. Evet, çok önemli, çok güzel. Yani bana kalırsa çok güzel bir yeni ay arkadaşlar. Bir fırsat yeni ayı. Aslında öyle diyebilirim. Şimdi hemen burçlara geçeceğim. Bizim burçlarımızı nasıl etkiliyor? Neler gelecek? Hemen söylüyorum. Bu arada tabii burçları nasıl etkileyecek, nasıl değişecek arkadaşlar? Doğum haritasına göre bunlar değişiyor biliyorsunuz. Doğum haritasındaki işte mesela 14 derece güneşim vardır. Yengeç burcunda bu arada. Ayım vardır, Venüs'üm vardır, yükselenim vardır, bir ev girişim vardır. Zaten o harita çok şanslı bir haritadır genel olarak tabii ki. Ve buna göre şimdi gidiyorum koçlarla başlayalım hemen arkadaşlar. Bu yeni ayın etkileri koçlara ne getirecek efendim? Şimdi sevgili koçlar, hala yeni ay esnasında da Mars burada ilerliyor, para evinizde ilerliyor. Yeni ay sizin hane içinizde doğuyor. Hane içi ne demek? Aslında aile konuları. Yaşanan yerle ilgili. Mesela hiç fikrinde bile olmasa taşınabilirsin. Eğer ki 14 derecelerde bir ev girişin varsa. Hele orada bir ayın varsa. Kesin taşınırsın. Kesin aile içinde bir düzenin değişir. Bir yenilik olur. Aileye gelip gidenler olabilir. Ayrılanlar olabilir. Veya işte kiralık mesela durumlar olma ihtimali var. Diğer yandan mesela bakıyoruz Merkür Aslan Burcu'nda ne olur? İlişkilerde, parada, finansal bir yatırımından para kazanabilirsin. Beklenmedik bir gelişme olur. Bunu söyleyebiliriz. Diğer yandan şöyle söyleyeceğim. Tabii şuna çok dikkat edin. Özellikle koç burçları parasal konular için söylüyorum bunu. Ayın 10'uyla 13'üyle diyelim 17'si arasında dikkat lütfen. Çok stresli, riskli.
bir zaman dilimi, yatırımlar, para, harcamalar, bunlara ekstra dikkat etsin. Koçlar, yükseleni koç olan sevgili dostlar, korkmayın ama tedbirli olun. Korkunun çünkü ecele faydası yok. Tedbirli olun. Diğer yandan başka ne? Şimdi birçok koçun, sevgili koçlar, kariyerde, işinde ciddi emek verdiler birçok koçlar. Bizzat şahidim de. Bir türlü oturtamadıkları konular var. Ondan sonra bunlar işte bu ay, yani Temmuz ayı, bu yeni ayla beraber buraları ciddi şekilde beklemedikleri şekilde hatta harekete geçirecek. Bence bu yeni ay evinin, işinin çok önemli şekilde yön değiştireceği bir yeni ay. Yani ben en fazla koçların etki alacağını söyleyebilirim. Öncü burçların arasında. Yengeçler en başta ama koçlar çok etki alıyorsunuz. Eğer doğum haritanızda 14 derecede, 29 derecede, Oğlak'ta, Yengeç'te, Koç ve Terazi'de eğer köşeleriniz falan varsa, evlilik gibi, aile birlikleriyle ilgili konularda, mesela başka nerede, yakın çevrenizde olan bağlarınızda, bunlar da çünkü bu yeni ayın konuları arasında, dikkat edin ama çok sürpriz gelişmeler de olacak. Mesela ev alan, taşınanlar bence Koç burçlarından çıkacak sevgili arkadaşlar. Ama tabii ki şimdi artık Merkür burada ve onundan sonra, Temmuz'un 10'u, yeni ayın etkileri daha güçlü çıkmaya başlayacak bu arada. Onundan sonra Venüs de Aslan'a geçtiğine göre birçok koçun ne olacak? Özgüveni çok artıyor. Kendini ifade etme şekli değişiyor ve prensip olarak buraya aşk deriz, para deriz, ilişki deriz. Buralarda çok keyifli bir zaman dilimi başlıyor. Eğer şu an düşüksen, motivasyon anlamında söylüyorum, ayın 10'undan sonra burada özgüven artar. Bu özgüven artınca ne olur? Bu Uranüs-Mars kavuşumu 14-15 Temmuz'a bizi büyük adımlar attırır. Finansal yatırımlara, özellikle alım satımları, bu günlere denk getirmeyin sevgili koçlar. Böyle biraz kendinize zaman tanıyın derim. Şimdi geldik boğalara. Şimdi bu Uranüsyen, bu Siriusyen şanslı, gerçekten çok şanslı. Yeni ay boğaları çok yarıyor. Gerçekten çok yarıyor boğalar. Yükselen burcu boğa olanlar en çok girişim yapma, gelişme, büyüme fırsatı, seyahat fırsatları, eğitim, öğrenim gibi konular, dijital konular, alışverişler, bir şeyleri satın alma, aileyle ilgili böyle geziler, seyahatler olabilir. Çok fırsat verecek gerçekten boğa burçlarına, Mars burcunuzda. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken şu var, Uranüs de burcunuzda biliyorsunuz. Bu yeni ayın hemen ardından onun da Aslan burcuna geçen Venüs ve tabii ki 15'inde Uranüs Mars kavuşuyor. Bu ne demek? Sağlığınıza dikkat edin. Herhangi bir konuda hareket etmek üzere çok cesursunuz. Gerçekten. Daha böyle, boğalar her zaman böyle cesur olmaz. Çok düşünür. Bir kere karar verir, hareket eder. Ama şu an öyle değilsiniz sevgili boğalar. Uranüs'ün etkisiyle de böyle marjinal değişikliklere yatkın bir dönemdesiniz. Ve bunlar marjinal değişiklikler. Ben diyorum ki bazı boğaların şu an aklında, fikrinde böyle acabalar çok vardır. İşte acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, gitsem mi, gitmesem mi? Çünkü seyahatler var, uluslararası konular var ve yurt dışı ile ilgili, ticaretle ilgili durumlar da var boğalarda. Dolayısıyla bunları hızlandıracak bir süreç ve kendinizi tanıtmak istiyor olabilirsiniz. Sosyal platformlar, mesleğiniz olabilir. Buralara fırsatlar çok verir. Deneyin. Fırsatları değerlendirin bence. Boğalara bu anlamda çok yarayacak bir süreç. Asıl süreç ise sizi böyle daha eve, duygulara diyelim. Mesela ev içinde bir değişiklik veya bir yenilik de mesela yine boğalara da verebilir. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü Mars oradan ayrılacak. Mars oradan ayrılırken de para da harcatır. O yüzden harcamalara da dikkat edin. Sevgili boğa burçları, genel olarak boğalara etkisi bu şekilde. Bir de boğalara şunu söyleyelim.
Ya uzaklarla ilgili bir yenilik var, ya mesleki anlamda bir değişim var, ya yurt dışı ile ilgili bir konu var. Yani uluslararası konular, yabancılar, mahkemeler, boğaları, bu arada ayın sonundaki o çok önemli 29 derece hani Oğlak Burcu'ndaki dolunay size çok iyi gelecek. Aslında boğalar çok şanslısınız. Bence bu yeni ay size çok şanslı geliyor. İkizler, sevgili ikizler, şöyle söyleyebilirim. Şimdi efendim, Boğa burcu yükseliyor. Para evinizde bir yeni ay. Bu ayın en kazananı desek doğru olur. Bu ayın maddi konularda en kazançlısı sizsiniz. Para evinizde Sirius kavuşumlu bir yeni ay. Venüs orada. Yönetici gezegeniniz Merkür artık size ciddi destek veriyor. Ne yaparsın? Bir girişim yaparsın, bir yatırım yaparsın. Beklediğin bir parayı doğru değerlendirirsin eğer kazanırsın. Kariyer veya böyle başka bir yerden bir gelecek para olabilir. Burada harcamalar da diyebiliriz bu arada buna. Ama bazı ikizler biraz tutuklar. Yani kendilerini çok güvenli hissetmedikleri alanlarda harekete geçemiyor olabilirsiniz. Mars çünkü hala 12. evinizde ve Mars buradan kurtulduktan sonra, yani Mars ikizlere geçtikten sonra daha hareketli günler başlıyor. Ama bu yeni ay size parayla ilgili gelişmeleri daha çok 15 yıl itibariyle getireceğini söyleyebilirim. Burada birçok ikizlerin gelir kaynakları ile ilgili yönleri değişecek. Onu da buradan hatırlatayım. Doğum haritalarıyla bu ilgili aslında. Ama genel itibariyle bu şekilde olacak. Ya borcunu kapatır ya da uzun süredir işlettiği bir şirketle ilgili bir karar verebilirsiniz. Ne olabilir? Emeklilik gibi durumlar olabilir. Miraslı durumlar olabilir. Ciddi durumlar gelecek. Biraz krizli de gelebilir bu arada. Bu ayın 29'unda 22'sindeki dolunayla beraber. Ama para var mı? Evet var. Neden? Çünkü Jüpiter burcunuzda, Jüpiter'i ağırlıyorsunuz. Ve Jüpiter buradaysa genellikle bir koruma altındadır kişi. Maddi manevi güvence ihtiyacı artar ve orada da bir özgüven de gelir. Ama bir mal mülk sahibi de yapabilir sevgili ikizler size. Yengeçler, yeni ayın sahipleri. Doğum gününüz kutlu olsun. Hele tam da bugün yani 6'sında doğmuşsanız demek ki güneşiniz Sirius yıldızıyla kavuşumda demek. Bu da kişiyi çok şanslı, ayrıcalıklı, özel biri haline getirir. Tabii ki doğum haritasındaki diğer dinamikler buna izin veriyorsa, bulunduğu yer falan çok önemli ve yaptığı açılar biliyorsunuz zaten bunu. Şimdi kaderi değişecek dedik. Kaderini etkileyecek ikinci, yani Koç'tan sonra ikinci burçsunuz. Evet, kaderiniz değişiyor. Yepyeni bir dönem başlıyor sizin için. Bugüne kadar eğer ki geride bıraktıklarında bir sorun yoksa, böyle güzel ilerlediysen, eksiksiz ilerlediysen, arkanda sorun, problem bırakmadıysan mükemmel. Ama şimdi yani insanız, mutlaka tabii ki hatalarımız, eksiklerimiz olacak. Öğrenmek için geliyoruz bu hayata zaten. Biraz karmik etkiler de devreye girecek. Onun için bunu söylüyorum. Yepyeni bir adım atacaksınız. Hayatınızın her alanını etkileyecek. Önümüzdeki bir yıla etkileyecek. Özür dilerim. Öncelikle de ilişkilerinizi etkileyecek efendim. İlişki, evlilik, hayatınla ilgili mesleki anlamda önemli yenilikler, başlangıçlar. Taşındırır. Memnun olmadığın alanları değiştirebilirsin. Fakat buna mesela para kaynaklı bir eksiklik varsa ne zaman? 20'sinden sonra daha çok etkisini göreceksin. Bu anlattığım, yani bu değişimler 20 Temmuz itibariyle daha çok hayatına girecek. İşte o eksik, bu eksik, maddi kaynaklar, gelir düzeyiyle ilgili bazı gelişmeler vesaire, hani bir şey yapacağım ama para lazım diyorsan, işte onlar 20 Temmuz itibariyle söz konusu olacak. Bazıları evliliklerle ilgili önemli konular yaşıyor olabilir. Çok büyük iş projeleri gelebilir. Anlaşmalar yapılabilir gerçekten ve bu bir
son nokta da olabilir. Evlilikler sona erebilir. Bunlar şirket evlilikleri olabilir. Özellikle önemli bir statüde biriyseniz belki de kariyerinizle ilgili önemli bir anlaşmayı feshedecek bazı durumlar olabilir. Ya da yepyeni bazı böyle imzalanacak, adım atılacak projeler, evlilikler geliyor sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Şimdi aslanlar biraz geri planda. Biraz korkuyorlar. Özellikle. Neden korkuyorlar? Çünkü biraz arka planda. Aslında arka planda çalışan enerjiler güzel. Fakat ön tarafta bir belirsizlik var. Bir böyle bekliyor hala. Ve ondan sonra ne olacak biliyor musunuz? Aslan burçları. Şimdi ayın ikisinde Merkür burcunuza geçti. Ayın 10'unda Venüs burcunuza geçecek. Burada bir özgüven tamamlanıyor ama bazı şeyler duyacaksınız. Hayatınızın belki de gidişatını değiştirecek bilinç düzeyinizde farkındalıklar, aydınlanmalar yaşayacaksınız. Bu önemli çünkü bir dahaki ay, yani ayın 20'sinden sonra zaten Güneş burcunuza geçecek. O aydınlanmayı o zaman şu an bu dediğimi evet ben bunu şimdi yaşıyorum diyeceksiniz. Önünüzdeki yolu arkanızdakiyle asla karıştırmayın. Arkadakini bırakın artık. Kendinizde yormayın. Etrafınızda yormayın. Bence mesleki anlamda bir değişiklik olacak efendim. Eğer sağlık sorunu yaşıyorsanız sağlıkla ilgili bazı tamamlanmalar yaşayacak. Ama işle ilgili de ben diyorum ki bazı bitişler, yeni başlangıçlar söz konusu olacak efendim. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Jüpiter şu anda sizin için fayda sağlayacak bir alanda, evet, sosyal platformlar, kendinizi görünür yapmak, öne çıkarmak. Aslanların zaten birinci bu hayattaki vazifesidir. Aydınlatmak, yani hem kendisini hem çevresini. Aydınlatmayla ilgili sorunuz yoksa eğer çekinmediyseniz, insanları statüko olarak ayırmadıysanız veya ayırmıyorsanız işte bence burası sana müthiş iyi gelir. Yani sizin için de burada bir sıkıntı olabilir veya psikomatik durumlar söz konusu olabilir. Fakat Jüpiter sana destek verdiği için, orada koruma altında olduğun için bu kadar sıkıntı yapmana da gerek yok. Biraz hayatı akışa bırakmakta fayda var efendim. Efendim Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, evet bu yeni ay Başaklara da çok iyi geliyor. Çünkü bunun dolunayı, o da size çok iyi geliyor sevgili Başak burçları. Bakın, bir sosyal platforma gidiyorsunuz ve orada bir parlama yaşıyorsunuz. Bu nasıl? Mesela sosyalleşiyorsunuz, çok geziyorsunuz, insanlarla bir araya geliyorsunuz. Bu ay Başak burçları eskiden gittikleri yerlere de planlar yapabilirler. Eski tanıdıklarıyla bazı işbirlikleri için böyle konuşmalar, yemekler, davetler, organizasyonlara katılabilirler. Bu yeni ay bu fırsatı verecek size. Ve bunlar şu anda mesela yaşamınızda, eğer siz bir Başak olarak bir ilişki üçgeni içindeyseniz, bu mesleki anlamda söylüyorum bu arada. Burada gelgitleriniz varsa, bunlarla ilgili önünüzü görmek istiyorsanız bakın bu yeni ayı iyi değerlendirin. Çünkü bizim görmediğimiz, bazen göremediğimiz, hani 3 boyutlu bakamıyoruz tabii ki. Burada size bir görmeniz gereken bir şey işaret edebilir. O yüzden tüm gitmeniz gereken yerlere icabet edin. Size fırsatlar getirebilir ve o içinden çıkamadığınız üçgeni kırabilirsiniz bu sayede. Hemen şunu da hatırlatalım. Bir ilişki, mesela bu iş ilişkisi de olabilir, evlilik veya mesela bazılarının çocuklarıyla ilgili durumlarda olabilir. Çünkü bunun dolunayı bir ilişkiyi, bir finansal yatırımın sonucunu ya da çocuklarına göre yapılmış bazı hayat planlarını da değiştirebilecek kapasitesi var efendim. Bence bu yeni ay çok güzel. Başaklar için gerçekten harika. İyisiniz yani. Teraziler.
Şimdi sevgili teraziler, burada yani yeni aydan, Sirius yani yeni aydan en çok etki alan 3. burçsunuz. Hayatınızda terazilerin kariyer evlerinde bu arada ve Sirius yıldızı şans, fırsatlar, yenilikler, yeni adımlar, yeni kararlar, yeni başlangıçlar getirecek size. Bunların sorumlulukları var ama sorumluluk alacaksınız. Nereden alıyorsunuz? Bence bu çoğunun yaşamında herkesi ilgilendiren, yani sadece kendisini değil aile bireylerini de ilgilendiren önemli bazı adımlar atılıyor. Kararlar alınıyor efendim aileyle ilgili ama hayatın tümünü ilgilendiren alanda. Bazıları yeni iş geçişleri, yeni anlaşmalar, ticari konular olabilir bunlar. Çünkü bu yeni ay aynı zamanda arkadaşlar Satürn'den de destek alıyor. İşte Venüs desteği de var. Bu terazi tabii Venüs sizin yönetici gezegeniniz olduğu için Satürn Venüs üçgeni de oluyor. Ne yapıyor? Çok güzel bir işle bir bağlantı kurabilirsiniz mesela. Okey dersiniz. Ama ne zaman ortaya çıkar? Daha çok ayın ikinci yarısına doğru böyle 17-18'inde falan tam olarak meydana gelir, ortaya çıkar. 15'inden sonra diyelim ya da. Burada böyle gelişmeler olur. Bazılarına ne yapar efendim? Bazılarına ne yapar? Mesela kazançlarını arttıracak gelişmeler getirebilir. İnanılmaz iş fırsatları, proje fırsatları getirebilir. Veya mesela mevcut işinde bir terfi alabilir kişi. Böyle güzel etkileri var ama bazı şeyleri de sonlandıracak. Onu da buradan hatırlatayım. Yeni bir kulvara da geçirebilir. Aileyle oturup bir karar alınır. Bir şeyi ortadan kaldırmak, o sorunu yok etmek adına keskin kararlar alınabilir. Sorun neyse artık. Bu bir emlak işi de olabilir. Veya mesela ebeveynlerinin yani annelerin, babaların sorumluluklarıyla da ilgili olabilir. Onların sağlıklarıyla ilgili de olma ihtimali var. Genel anlamda böyle etkiler alıyorsunuz. Akrep burçları, evet. Şimdi sevgili akrepler, yine bu yeni ayın en çok destek alan burcu sizsiniz. Evet, en çok destek siz alıyorsunuz. Çünkü su elementinde bir yeni ay. Şans evinizde, vizyon evinizde. Ya gerçekten bu ayın en iyisi de sizsiniz gerçekten. Çok destek alıyorsunuz gökyüzünden. Satürn'ün, yeni ayın, Venüs'ün her şeyin desteğini alıyorsunuz. Uluslararası bir işin varsa tak diye çözülür. Bir başvurun varsa, bir akademik durumun varsa, efendim bir ticari konun varsa, bir mahkeme sonucun veya böyle bir girişimin olacaksa işte akrepler tam zamanı. Yurt dışı ile ilgili konular hepsi, seyahatten tut yerleşimle ilgili alanlar, bunları hepsi için söyleyebilirim. Mesela burada yaratıcılık anlamında da çok destek alıyorsunuz. Bu kadar güzel bir yeni ay, bu kadar güzel destekler. Akrep var mı aranızda? El kaldırsın. Akrepler gerçekten müthiş. Bazı böyle gidiş gelişler, araçlar, böyle seyahatleri ilgilendiren konular, dijital konular, reklam, tanıtım, büyüme, her anlamda destek alıyorsunuz sevgili akrepler. Muhteşem bir yeni ay. Değerlendirin fırsatları efendim. Yaylar ve yay burcu olanlar, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Evet, yaylar. Şimdi yaylar için şöyle arkadaşlar. Yaylar biraz zorlanabilir bu yeni ayla. Neden? Tabii ben yükselene göre yapıyorum bu şeyleri, yorumları. O yüzden yükselene göre takip edin. Yayların mesela 8. evinde. 8. ev krizler evidir. Genellikle sorumluluklar, geçmişle ilgili konular, bilinçaltı, biraz nasıl diyelim böyle bilinmeyen, görünmeyen şeylerle de ilgilidir. Aynı zamanda karmik evdir burası. Dolayısıyla bir yeni başlangıç vardır. Mesela ne olur? İşte miraslar evidir aynı zamanda. Bir şeyi tamamlamak üzere harekete geçersin. Ya bir borcun vardır, yeni bir kredi çekebilirsin, finansla ilgili konular, geçmiş yükler. Mesela bu geçmiş deyince aile ve aileden gelen her şeyi katıyorum bunun içerisine. Ya da hayatında emek verdin, yıllarca çalıştın, bunu geri dönüşü olarak düşün. Bu tabii tazminat olur, emeklilik olur, vergiler, sigortalar vesaire. Bunların hepsi buraya bağlı. Ve burada bir yeni ay demek ki seni parayla, paylaşılan paralarla ilgili önemli gelişmeler getirecek. Boşandın, buradan miras ya da işte nafaka gibi durumlar, paylaşılan konular gündeminizde.
Zaten ayın sonundaki bunun dolunayı da zaten para evinizde. Bir önemli bir konuda karara bağlanacak yani bu anlamda yay burçları için. İşte uzun zamandır satış beklenen bir şey olabilir. Uzun zamandır mahkemeden çıkacak bir karar olabilir. Ay sonuna kadar etkileri sürecek arkadaşlar. Özellikle de ayın 20'sinden sonra bu bahsettiğim yayların parasal konular, paylaşılan kaynaklar, durumları gündeme gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve şöyle baktığımda yani yaylar için gerçekten çok önemli, değişik günler, öyle söyleyebilirim. Çünkü Satürn de 4. evde emlaktır, yaşam yeridir, anne babadır gibi alanlar. Yani böyle ev satışı gibi benzer şeyler de olabilir açıkçası. Doğum haritalarınıza bakın. Oğlaklar, tabii ki bu Siriusyen yeni aydan en güçlü etki alan 4. burçta sizsiniz efendim. Şimdi sevgili oğlaklar nasıl olacak? Yeni ay ilişkiler evinizde. Oğlaklar, bir ilişki başlar efendim. Bir ilişki başlar ki öyle bir ilişki başlar ki böyle siz bile anlayamazsınız. Bir bakarsınız bir ilişki içindesiniz. Evliliğe giden bir ilişki olabilir. İş projesine giden bir birliktelik olabilir özellikle. Ve buraya Satürn desteği var tabii ki. Yeni birileriyle tanışma olabilir. Bunlar, hatırlatayım, evli birisindir, eşinin işi olur. Senin değil de. Evliliklerle ilgili daha somut, böyle daha rahat akacak bazı enerjiler de aktif olur efendim. Bir yenilik denersin. Eşinle bir iş yapmaya başlarsın veya eşinin işiyle ilgili bir yenilik olur ama bu hakikaten çok şanslı gelecek. Çok şanslı olacak bir yenilik olacaktır. Çünkü oğlaklar gerçekten onlar bir döngü yaşıyor. Geçen ay da burcunuzda bir dolunay oldu ve bu ay da yine burcunuzda bir dolunay var. Kesin kararlar, kesin yenilikler, artık geriye dönmeyeceğin fikir ve projelerin hayata geçireceğin bir süreç. Birçok oğlak evlenebilir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Birçok oğlak da işle ilgili ve çok sosyal, çok görünür olacakları bazı projelerin içerisine girebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz efendim. Çünkü Satürn'de desteğini alıyorsunuz bu arada. Hatırlatmak isterim. Kovalara geldik. Sevgili kovalar, şimdi bu Siriusyen yeni ayda işe girecek, işe başlayacak. Ekip ve grup çalışmaları yapacak. Efendim, gündemlerinde sağlıkla ilgili konular olacak kova burçlarının. Çünkü bu alan bu şekilde çalışır. Günlük rutinleriniz çok hızlanıyor efendim. Beslenme mesela, ameliyat, küçük operasyonlar, bedensel, fiziksel değişiklikler, bunlar kilo ile ilgili sorunlar da olabilir. Bunun yanı sıra başka ne olabilir? Hemen bakıyoruz efendim. Şimdi şöyle, evet, kovaların çoğu bu arada, özellikle kova burcunun ilk günlerinde doğmuşsanız, şu an tabii ki Plüto sizin burcunuzda, güneşinizin üzerinde geçtiği için özellikle onlar, mesela bu bir değişimdir, köklü bir değişimdir bu arada, işini değiştirmeye kalkar. Dediğim gibi işte atıyorum, çok kiloludur, mide ameliyatı olur. Ondan sonra evcil hayvanlarla ilgili gündemleri olur. Akrabalarıyla önemli kararlar arasında kendini bulabilir. Yani burada hep yeni spora başlar, kondisyon tutmaya başlar, görünümünü değiştirir vesaire. Yani aslında faydalı bir yeni ay. Devamında, çünkü bunun dolunayında da kişi bir aydınlanma yaşar. Yani kovalar için söylüyorum. Bir bilinç düzeyinde bir farkındalık yaşar, bir şeye uyanır, bir şeyin farkına varır. Gelecekle veya geçmişle arada bir çizgi oluşturabilir. Yaşamıyla ilgili önemli bireysel anlamda aslında sıçrayışlar, böyle yükselmeler yaşatabilir sevgili kovalar. Yani günlük rutinleriniz çok devrede olacak bütün ay boyunca. Geldik balıklara, son burcumuz ve bu yeni aydan en güzel etkiyi alan ikinci burçta sizsiniz akreplerden sonra. Evet efendim, Yengeç burcu yeni ayı balıklara şahane geliyor. Çok güzel geliyor gerçekten. Burası şans evidir
Burada bir yeni ay direkt olarak. Bazıları çocuklarından çok şanslı olacak. Bazıları gerçekten çocuklarla ilgili sürpriz gelişme, bebeklerle ilgili belki de yaşayacak. Bir takım balıklar için şunu söylüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir ilişki, aşk hikayeleri başlayacak. Bir takım balıklar için de bir yatırım fırsatı doğacak. 3 kuruş param var. Onu oraya mı yatırayım, bunu buraya mı yatırayım, ne yapayım, nasıl değerlendireyim gibi belki düşünen bir balıksınız şu anda. Veya evladın var. Evladının böyle hayatında bir durum var. Ya da bir ilişki, böyle muallakta bir ilişki var. Bir ilişki başlayacak. Şimdi parayla kısmına geldiğimde, şimdi balıklar bu sene siz para anlamında şanslısınız aslında. Evet, şanslısınız, doğru. Bence burada güzel bir yatırım fırsatı. Bir para eline geçer, işte gider dövize yatırırsın ya da işte herhangi bir şey alırsın. Hani toprak alırsın. Ondan sonra işte kağıt alırsın vesaire. Bu fırsatları iyi değerlendirin. Ama onu 12'si 16'sı dikkat lütfen. Risk almayınız lütfen. Uranüs Mars kavuşumu tam olarak 15-16'sında olacak. O günler riskli. Orada inisiyatif alıp pat diye karar vermeyin. Ama şunu da hatırlatayım. Merkür'de retroya girmeden önce böyle önemli konularınız, durumlarınız varsa iyi değerlendirin. Çünkü Ağustos ayında komple Merkür retro olacak. Ben şöyle söylüyorum balıklar, bunlar bir ilişkiye dönecek durumlar olacak bence. Çünkü Başak Burcu'nda olacak Merkür retrosu ve bu alan etki alıyor efendim. Evet ve şanslı dedik balık burçları. Satürn de burcunuzda. Bunlar yaş periyotlarıyla çok ilgilidir. 30'lu yaşlarında bir balıksanız evet şu an bir zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ama diyelim 45 yaşlarında, işte 35'i geçmiş ya da 40'ı geçmiş 45'li yaşlarına gelen balıksanız sizin için daha böyle nasıl diyelim net sonuçlar getirebilir. Daha iyi faydalanabilirsiniz. Çünkü Jüpiter'de size şunu gösteriyor. Para yatırıyorsun, para kazanıyorsun, ev alıyorsun mesela. Örnek gösterdim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, böyle bir süreçteyiz efendim. Bu arada Türkiye haritası önümde şu anda. Türkiye haritasında da tam olarak Yengeç 1. evimizde doğuyor. Yeni ay, bu da Türkiye'nin yeni bir sürece, yeni bir milleti, halkı ilgilendiren yeni açıklamalara, yeni kararlara, yeni adımlara götüreceğini işaret ediyor. Yeni ayın bu şekilde boğa yükselmesi ise hemen şunu da söyleyelim. Boğa. Yani açıkçası ekonomiyle ilgili konular tabii ki en çok gündemde olacaktır ama ülkenin genelini ilgilendiren de hani boğa yükseldiği için efendim bizim tabii ki akrep stadyumu olan bir ülkeyiz. Ondan sonra Venüs'ümüz Akrep Burcu'nda, o yükselen oraya kareler yapacak. Yani Türkiye için belki biraz zorlayıcı koşullar gelişebilir. Özellikle 15'i 16'sı burada çok daha belirgin oluyor. Sınırlar, ülkeyi ilgilendiren komşular, komşu ülkeler yani diğer ülkelerle olan iletişimlerimiz, yani liderleri ilgilendiren, liderler arasında arka planda akan görüşmeler, bir takım yeni anlaşmalar gibi biraz komşu ülkelerimiz ya da başka ülkelerle ilgili de önemli gelişmeleri getirecek gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben bu yayını kaydedeceğim ve ondan sonra YouTube'a da yükleyeceğim. Oradan da izleyemeyenler, kaçıranlar oradan da izleyebilirler efendim. Herkese teşekkür ediyorum katıldığı için. Daha sonra tekrar başka yayınlarda da görüşmek üzere diyorum.